Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ayna kamera sistemlerinden konuşacağız birazcık. Ayna kamera sistemleri, neden konuşmak istediğimize gelmek istediğimiz temel sebep de şu. Şimdi baktığımızda burada pek çok araç üreticisi araçlarını sergiliyorlar. Ve hepsinde bence estetiği de bozan, aynı zamanda yararından çok zararı da olan bir tane unsur var. Ne bu? Dikiz aynaları, yan aynalar. Biz aslında Safety Tech'le beraber bu sorunu nasıl çözebileceğimizi araştırarak yola çıktık. Çünkü baktığımızda yararlı gibi gözüken bu aynaların yararından çok zararının olduğu ortaya çıktı. Ve biz İsviçre'de Van Hool ile beraber bir vaka analizi yaptık. Bugün aslında size normal bir yan aynaya kıyasla çok daha fazla yatırım gerektiren ayna kamera sistemlerinin aslında süreç içerisinde yatırımını nasıl karşıladığını ve uzun vadede baktığımızda çok daha avantajlı olduğunu anlatacağım. Ya. İlk olarak projeden bahsedeyim. Bir vaka analizi yaptık demiştik İsviçre'de. Yaptığımız vaka analizinde 33 tane aracı biz baz aldık. Ve bu 33 aracı daha öncesinde 2017 ile 2019 arasında standart yan aynalarla inceledik datalarını. Daha sonra 2020 yılının içerisinde de biz aynı araçları bizim ayna kamera sistemlerimizle inceledik. Ve baktığımız zaman bu süreç aralığında normal aynalarla 500 bin kilometre, bizim aynalarımızla 600 bin kilometreye yakın yol yaptırdık. Ondan sonra kaza oranlarına birazcık bakalım dedik. Ve normal aynalarla 2 yıl içerisinde 118 tane kaza olurken bizim aynalarımızda 62 tane kaza olduğunu öğrendik. Tabii bu baktığımızda ayna kaynaklı kazalar olarak düşünebiliriz bu veriyi. Şimdi bu bize çok büyük bir veri veriyordu ve bunu anlamlandırmamız durumunda yapılan yatırımın karşılığını nasıl alabileceğimizi tartışmaya başladık. O da aşağı şunu çıkarttı aslında. Vision sistem bir ayna kamera sistemi. Sunumun sonunda size göstereceğim. Aynı zamanda buradaki OEM'lerin de pek çoğu araçlarında sergiliyorlar şu anda Buzzword süresince bu ürünü. Ürün bayağı bildiğiniz konvansiyonel aynaların yerini alıyor ve yaptığı şey içeride 2 tane interior monitöre aynanın görmesi gereken açıyı görüntü olarak sağlıyor. Burada biz şöyle bir veri bulduk. 2 kaza arasında geçen süreye baktığımızda bu süre %100'ün üzerine çıktı bir anda ve bu çok kritik bir veriydi çünkü kazalar bariz bir şekilde azalmaya başlamıştı. Ondan sonra bu kazaların maliyetine bakalım dedik. Kazaların maliyeti %60 azalmış oldu. Bakım maliyetlerine baktığımızda o da %40'a yakın bir azalma sağladı. Sonuç olarak baktığımızda normal konvansiyonel aynaya göre belki 30-40 kat daha pahalı olduğu halde ayna kamera sistemlerinin aslında kendini amorti edebildiğini fark ettik. Burada da ortaya şöyle bir şey çıktı. Bu bizim temel sonuçlarımız aslında baktığınızda. Ayna kamera sistemini uyguladığımız araçlarda kaza oranı %47 azaldı. Çünkü yararları arasında şu da var. En büyük sıkıntı kör noktadan kaynaklı kazalar. Çünkü kör noktada olduğunuz zaman siz hızınızı yavaşlatamıyorsunuz. Aynı hızda yapıyorsunuz kazayı. Ayna kamera sistemleri kör noktayı ortadan kaldırdığı için aslında çok büyük oranda büyük masraflı kazaların önüne geçiyor. Onunla beraber baktığımızda 2 kaza arasında geçen süre neredeyse %100'e yakın artmış oldu. Maliyetler azaldı ve yatırım maliyeti normalde konvansiyonel hali 30-40 kat daha ucuzken 1.6 senede kendini amorti eder halde buldu. Bu arada bizim ayna kamera sistemlerimizi şu anda aktif olarak metrobüslerde görebilirsiniz. Akia'nın son çıkardığı 25 metrelik araçlarda bizim ayna kamera sistemlerimiz kullanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bizi tercih etme sebebi aslında birazcık bu oldu. Çünkü çok temelde bir sıkıntı var. Tampondan sonra en çok değişen parça araçlarda dikiz aynası. Ve baktığınızda dikiz aynası olmadığı zaman karayolları yönetmeliği gerekçesinde araç trafiğe çıkamıyor, şoför boşta kalıyor, servis maliyeti çok fazla, parça yoksa aracın trafiğe çıkma süresi uzuyor. Derken bunların hepsi birikiyor ve baktığınızda ucuz olan bir parça aslında size uzun vadede çok daha maliyetli bir hal alıyor. Baktığımızda bunun bir de tabii ekstradan avantajları var. Birincisi yakıt tasarrufu sağlıyor. Çünkü aynalar tamamen aerodinamiği bozuyorlar. Ve biz burada aerodinamiği sağlayarak %5'e oranda yıllık tüketimde bir yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Aynı zamanda temizleme süresi kısalıyor. Şimdi çok basit bir şey gibi geliyor ama baktığınızda büyük filosu olan bir operatörü düşünün. Hepsini düzenli olarak temizlemesi gerekiyor ve aynalar gerçekten de onu temizlemesini işini zorlaştırıyor. Bu sayede operasyonel maliyetleri azaltarak aslında başta yapılan bir yatırımla gün sonunda daha avantajlı bir hale getirilebiliyor ürün. Onun dışında
manevra alanlarını daha net görebildiğiniz için araçların depo edildiği garajlarda manevra kabiliyetleri artıyor. Yine operasyon aslında kolaylıyor aynı şekilde. Onun dışında bir de bizim şöyle bir avantajımız var. Ürünü bu arada sadece ben avantajlarını sayıyor gibi oldum ama gece görüşü sağlayabiliyoruz ve rakiplerine kıyasla normalde infrared teknolojisiyle herkes bu görüntüyü sağlıyor. Biz görüntü işleme kullanıyoruz. Bu sayede gerçekten gece bile gündüz gibi bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Bununla beraber kör noktayı zaten ortadan kaldırmıştık. Üzerindeki pneumatikler aracılığıyla ayna kirlenirse eğer otomatik olarak temizleyebiliyor. Zaten buğu yapmasın diye ısınabiliyor. Bir yandan baktığımızda normal aynalara kıyasla çok hızlı çarptığınızda ayna hızlıca kapanıp camları patlatabiliyor. Böyle bir sürü yararı sayarken aslında biz çok pahalı bir ürünü gerçekten de pazarın ihtiyaçları doğrultusunda doğru yere konumlandırdığımızda herkesin ihtiyacını giderecek bir ürün olduğunu fark ettik. Bir yandan sürücülerin de işini çok kolaylaştırdı. Çünkü gerçekten ürün çok temel bir problemi çözüyordu ve kimse bu problemin yıllardır kullanılan geleneksel halinden kaynaklandığının farkında değildi. Şimdi Busworld için de biz pek çok OEM'e kurulum gerçekleştirdik. İşte Carsa'nın özellikle E-Ata serileri bizim ürünümüzle direkt fabrikadan çıkıyorlar. Ve baktığımızda şu anda dünyanın pek çok ülkesinde bu ürün kullanılıyor. MAN markası Avrupa'da ürettiği araçlarda artık sabit donanım olarak bizim aynalarımızı sunuyor. Ve bununla beraber de yine Avrupa'da dolaşım halinde aynalarımız sürekli devam ediyor. Aynı şekilde Erdoğan'ın yeni geliştirdiği elektrikli aracı ve Otokar'ın da elektrikli minibüsünde görebilirsiniz. Şu anda bu araçlar Busworld'de bu arada. Yani bu markaların standlarına gittiğinizde aynayı, monitörü, kamerayı deneyebilirsiniz. Genel olarak anlatacaklarım böyle. Ayna kamera sistemleriyle ilgili sorusu olan varsa cevaplamayı çok isteriz. Bizim standımız D22'de, 1. holde. Orada zaten deneyebileceğiniz demo bir otobüsümüz var. Biz bunu yaygınlaşmasını istiyoruz ve bunun temel sebebi aslında burada bir pazar oluşması. Sadece bizim ürünümüzü satmamız veya bizim bu alanda kar elde etmemiz değil. Baktığımızda bütün sektörü kökünden etkileyen bir problem ve biz geriye dönüp kimle konuşsak, özellikle üst yapıcılara baktığımızda bu sorunun kimse farkında değil. Herkes çok daha temel sorunlara odaklanıyor ama aslında bir aynayı değiştirmek bile çok büyük şeylere mal olabiliyor, çok büyük avantajlar sağlayabiliyor. Şu anda dediğim gibi zaten İstanbul'da da aslında yeni metrobüslerin hepsi ayna kamera sistemleriyle karşınıza çıkıyor. Sorusu olan varsa... Evet, zaten çok ufak boyu. O yüzden biz aslında normal aynanın konumlandırıldığı yere konumlandırıyoruz. Ama mesela Otokar burada minibüs grubunda bir aracın üstüne konumlandırmak istedi. Bu da aslında daha geniş görüş açısı sağlıyor. Pek çok yine avantaj yaratıyor. Ama normal baktığımızda Carsa'nın 12 metre, 18 metre her türlü aracında normal aynanın yerine konumlandırıyor. Aynen öyle. Öyle bir derdiniz ortadan kalkıyor. Genel olarak aynanın, konvansiyonel aynanın yarattığı bütün problemleri neredeyse çözüyor. Çünkü baktığınız zaman en basit diyorum ya, yani trafikten men ediliyorsunuz, aynanız olmazsa trafiğe çıkamıyorsunuz. Çok büyük bir yatırım gibi gelse de bu işletmecilere aslında uzun vadede çok çok avantajlı bir hal alıyor. Başka sorusu olan var mıdır? Evet, hatta şu anda aslında normal ticari binekler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ama biz genel olarak otobüs grubunda, özellikle yani otobüs grubunda ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Şöyle, siz gelmeden bahsetmiştim. Normalde rakip ürünler infrared teknolojisiyle gece görüşü sağlıyorlar. Biz görüntü işlemeyle görüntüyü sağlıyoruz ve aslında bu gece vakti gündüz gibi bir görüntü alabilmemizi sağlıyor. Bu arada standımıza gelirsen ürünü de deneyimleyebilirsin. Evet, Hol 1 D22. Aynı zamanda yağmurla alakalı baktığımızda zaten konvansiyonel aynalarda yağmur yağdığı anda görüntü iptal olmaya başlıyor. Çünkü camlar da buğulanıyor. Burada monitörler içeride. Üzerlerinde de pneumatik olduğu için aslında aynaların zaten kar durumunda, yağmur durumunda şoför çok basit bir şekilde kendi içeriden temizleyebiliyor. Görüntüdeki gecikmeyle alakalı da oradaki temel noktamız bizim kamerayla monitörün kendi içerisinde bir işlemciden bağımsız olarak görüntüyü aktarabilmesi ve aradaki hiçbir bekleme süresinin olmaması. Zaten real time olarak da denediğinde anlayacaksın. Orada teknolojik olarak gerçekten çok büyük bir bilgi birikimi ve deneyim yatıyor ürünün altında. Başka sorusu olan var mıdır? Teşekkürler. Çok sağ olun.